Fenerbahçe'nin Gornik karşısında tıkandığı noktalar nelerdi? Gözden kaçan tüm taktiksel detayları saniye saniye inceliyoruz. Ayrıca turun geçilmesi halinde muhtemel rakip Sturm Graz'ın oyun yapısını ve büyük zaaflarını deşifre edeceğiz. İsmail Kartal'ın kurduğu oyun sistemine ve Talisca'nın kilidi açan şık golüne yakından bakalım. Fenerbahçe sürekli olarak kanat hücumlarına yöneliyor ancak merkez bölgede sadece Talisca'nın olması hücumda ciddi bir sayısal eksiklik yaratıyor. Şimdi az önceki pozisyonu taktik tahtası üzerinde daha net şekilde analiz edelim. Fenerbahçe çok hızlı hücum geçiş yapıyor. Oyun hızıyla kanatlara doğru açılıyor. Ancak ceza sahasının içine baktığımızda büyük bir problem dikkat çekiyor. Son saniyede gördüğünüz gibi Talisca kalabalık rakip defans oyuncuları arasında tamamen yalnız kalıyor. Etrafında ona destek verecek, pas alışverişi yapacak veya defansın dengesini bozacak ikinci bir forvet oyuncusu maalesef bulunmamaktadır. Bu da Talisca'yı hücum hattında yalnız bırakmaktadır. Fenerbahçe defanstan pasla çıkarken Osterwolde hızla sol açığa doğru hareketleniyor. Osterwolde'nin boşalttığı bu alanı ise hemen geriye gelen Bartu başarıyla dolduruyor. Şimdi bu hareketliliği taktik tahtasında inceleyelim. Defanstan kısa paslarla oyun kurmaya çalışan Fenerbahçe'de Osterwolde sol açıktan bindirme yapıyor. Kerem ise merkez forvete yaklaşıyor. Bartu, Osterwolde'den boşalan mevki başarıyla dolduruyor. Fenerbahçe'nin merkezden değil kanat futbolu oynamaya çalıştığının en net göstergesi. Ceza sahası içinde Talisca ve İrfan iki rakip defansın tam karşısında kalıyor. Tam bu sırada arkadan Fred'in sürpriz bir koşu yaparak atağa katıldığını net bir şekilde görüyoruz. Sağ kanatta ise Semedo bek pozisyonundan sürekli olarak ileriye doğru bindirmeler yapıyor. Semedo'nun İrfan Can Kahveci ile olan saha içi uyumu gerçekten çok başarılı. İrfan Can kapalı savunmanın arkasına sızıyor. Genduzi onu topla buluşturmak istiyor ancak pas defansa takılıyor. Bu pozisyonda Fred savunma arkasını harika sarkan İrfan'a pas atmak yerine farklı bir karar alıyor. Fred çok daha zor durumdaki vatandaşı Talisca'yı seçiyor. Bu hatalı pas tercihi maalesef atağı yavaşlatıyor ve sonuçsuz bırakıyor. Goronik takımı maç boyunca çok kapalı ve oldukça sert bir savunma anlayışı sergiliyor. Bu katı defans bloğu Fenerbahçe takımını sürekli olarak sadece kanat oyunu oynamaya mecbur bırakıyor. Orta sahada Genduzi'nin etrafında 5 Goronik oyuncusu markajı merkezden oynatmama anlayışını net şekilde gösteriyor. Kerem topu sol kanattan getiriyor. Bartu ceza sahası dışından sert bir şut deniyor. İçeride İrfan ve Talisca defansla birebir markaj altında oynuyor. Talisca'nın ceza sahası içine girmemesi dikkat çekiyor. Kaleciden dönen topu maalesef kimse tamamlayamıyor. Gornik takımı merkez bölgeyi çok kalabalık bir oyuncu grubuyla kapatıyor. Fenerbahçe merkezden oyun kurmakta zorlanıyor. Fenerbahçe hücum hattı bu katı savunma duvarı arasında adeta kayboluyor. Özellikle Talisca bu kalabalık defans hattının tam ortasında maalesef çok yalnız ve son derece hareketsiz bir durumda kalıyor. Kanat oyununa devam ediyor. Talisca kalabalık savunma arasında tek başına gol arıyor. Semedo sağ taraftan savunma arkasına sürekli bindirme yapıyor. Fakat Talisca kale önünde olması gereken tehlikeli bölgede değil. Tek forvet olmasına rağmen ceza sahasının çok dışında bekliyor. Talisca'nın ön direğe yapacağı koşu arkada Kerem'e boş alan bırakabilecek fırsat tanıyabilirdi. Semedo, Fenerbahçe'nin sağ kanattan geliştirdiği tüm ataklarda kapalı savunmayı açmak için harika bindirmelere öncülük ediyor. Ancak Talisca yine ceza sahası içinde yok ve tehlikeli bölgeden sürekli uzakta kalıyor. Bu boşluğu fark eden Kerem kendi mevkisini terk ederek merkez forvete doğru çok akıllıca bir koşu yapıyor. Ama Bartu penaltı noktasında golü atacak vuruşu yapamıyor. Talisca topla buluşturulmaya çalışılıyor ancak kapalı ve sert savunma yapan takımlara karşı maalesef başarısız oluyor. Talisca yine kanatlardan yapılan ortaların hedefi halinde. Kanat oyunu oynayan takımlar için önemli özellik olan adrese teslim ortayı Levent'in başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu pozisyonda ise Talisca merkez forvet bölgesinden çok uzakta pas opsiyonu arıyor ancak hücumda Oğuz tek başına. Gornik takımının nadir gelişen bir atağını izliyoruz. Arka bölgede tam 3 rakip oyuncu bomboş pozisyonunda kalıyor ve şut imkanı buluyor. Burada Fenerbahçe'nin yaptığı defansif hata çok büyük. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ndeki diğer rakip Sturm Graz takımının taktiksel analizine geçelim. Sturm Graz'ın sağ bek oyuncusu Jürgen Hell takımın hızlı ataklarına çok aktif katılıyor. Oldukça süratli oyuncu, ileri çıkışlarıyla takımına destek oluyor ve golünü de atmayı başarıyor. Dikkat edilmesi gereken bir oyuncu. Sturm Graz genel yapısı itibariyle son derece hızlı ve süratli futbol oynayan bir takım. Kadrolarında çok genç oyuncular bulunuyor. Sağ bek, sol bek ve her iki açıkta oynayan oyuncuları inanılmaz hareketli ve çok hızlı. Maç boyunca sürekli ve hızlı şekilde kontrataklara kalkıyorlar. Bu süratli oyun yapısıyla İskoçya Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Hertz, takımını hızlı kontrataklarla tam 4-0 mağlup etmeyi başardılar. Bu hıza kesinlikle dikkat edilmeli. Pozisyonda yine hızlı ve çabuk oyuncularıyla süratli şekilde kontratağa çıkarak rakibi hazırlıksız yakalamaya çalışıyorlar. Kanat oyuncularına çok dikkat edilmeli. Sturm Graz takımı ataklara sadece hızlı çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda rakip yarı alana çok kalabalık ve tehlikeli bir oyuncu grubuyla geçerek rakip savunmanın dengesini bozuyorlar. Forvet oyuncuları yine takımın taktiğine uygun seri ve çabuk oyunculardan oluşuyor. Ancak bu hızlı takımın çok büyük bir zayıf noktası var. 2 numaralı defans oyuncusu Mitchell. Bu oyuncu defanstan pasla çıkma konusunda oldukça kötü bir performans sergiliyor.
Fiziksel olarak çok hantal bir yapısı var ve sahada çok ağır kalıyor. Dönüşlerde yavaş olduğu için sürekli arkasına adam kaçırıyor. Bireysel hata yapmaya çok müsait ve riskli bir oyuncu. Fenerbahçe bir sonraki turda rakibini tam olarak bu oyuncu üzerinde oynamaya zorlamalıdır. Fenerbahçe forvetleri Mitchell üzerine yoğun bir baskı yaparsa rakibin tüm taktiksel bütünlüğü kolayca bozulacaktır. Bu ağır oyuncunun defansta yapacağı hatalar Fenerbahçe'ye maç içinde çok sayıda net gol fırsatı yaratacaktır. Taktiksel plan tamamen bu oyuncu üzerine kurulmalıdır. Yine bu pozisyonda Mitchell arkasında büyük boşluk oluşturuyor ve hızlı rakip kanat oyuncusu bu alanı değerlendirerek etkili bir atak fırsatı oluşturuyor.